Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün uzun süre bayatlamayan kıyır kıyır çok lezzetli bir kurabiye tarifim var. Tuzlu kurabiyelerin en pratiği ve en lezzetlisi diyebilirim. 5 dakikada hazırlayabileceğiniz çok kolay bir tarif. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağımızı alalım. 1 adet yumurtanın sarısını hamurumuzun içerisine, akını ise dışına kullanmak için ayıralım. 150 gram odasında beklettiğimiz tereyağımızı ekleyelim. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı sirkemizi ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyelim. 1 tatlı kaşığı mahlep ilave edelim. Eğer yoksa eklemeyebilirsiniz ama mahlep tuzlu kurabiyelere çok güzel aroma veriyor. 2 yemek kaşığı toz şekerimizi ekleyelim. 1 paket hamur kabartma tozumuzu ekleyelim. Tüm malzemelerimizi çırpıcımızla çırpalım. Malzemelerimizi güzelce çırptıktan sonra önce 1,5 su bardağı unumuzu ekleyelim. Çırpıcımızla çırpalım. Güzel bir kıvam aldıktan sonra 1,5 su bardağımızı tekrar ekleyelim. Toplamda 3 su bardağı un kullanmış oldum. Hamurum biraz cıvık olduğu için yarım su bardağı un ekledim. Toplamda 3,5 su bardağı un kullanmış oldum. 200 mililitre su bardağı ölçüsünde 3,5 su bardağı un ekleyebilirsiniz. Tam ölçülüdür. Kurabiye hamurumuzu güzelce elimizle iyice yoğuralım. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur olacak. Ele yapışmayan kıvamlı güzel bir hamur olacak. Bu aşamada gördüğünüz üzere toplamda 3 su bardağı un eklemiş oldum. Elimle şöyle bir karıştırıyorum, sonra yoğuracağım. Şu anda kıvamı gördüğünüz gibi biraz cıvık olduğu için yarım su bardağı unumu da eklemiş oldum. Tüm malzemelerimi ekledikten sonra yoğurmaya tekrardan devam ediyorum. Hamurumuzu güzelce yoğurduktan sonra şekil vermeye başlayabiliriz. İstediğiniz şekilde kurabiyenize şekil verebilirsiniz. Ben oval şeklinde farklı bir şekilde hazırladım kurabiyemi. Şimdi hamurumun kıvamını yakından sizlere gösteriyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olacak. Hemen hamurumdan parçalar koparıp avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Daha sonra silindir şeklini veriyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra bir tezgahın üzerine diziyorum. Toplu halde bu şekli yaptıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsime aralıklı bir şekilde kurabiyelerimi diziyorum. Bu tarif benim tuzlu kurabiyeler arasında en sevdiğim tuzlu kurabiye tarifi. Hem çok kıyır kıyır oluyor hem de çok lezzetli bir kurabiye. Tam ölçülü olduğu için de hiçbir şekilde malzemeleriniz israf olmayacaktır. Güvenle tarifimi yapabilirsiniz. Kurabiyelerimizin üzerine bulamak için 1 su bardağı susam, 1 çay bardağı çörek otu ekliyorum. Çörek otunun rengi daha koyu renkte olduğu için çok fazla böyle siyah görüntüsü olmasını istemediğimden dolayı susamı daha fazla tuttum. Tam güzel oldu. Sizler de bu şekilde yaparsanız hem göze hem de damağınıza hitap edebilecek çok güzel görüntüde tuzlu kurabiyeler elde edebilirsiniz. Susam ve çörek otunu kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Kurabiyelerimin üzerlerini bulamak için susamlı çörek otlu karışımım hazır. Şimdi kurabiyelerimizin üzerlerini bulamak için bir yumurta akını ayırmıştık. Bir yumurta akını ilk öncelikle kurabiye hamurlarımızı batıralım. Daha sonra susamlı çörek otlu karışımımıza bulayalım. Her tarafını çevirerek bulayalım ki her tarafı böyle kıyır kıyır lezzette susam ve çörek otunun bol bol ağzımıza gelebileceği harika lezzette kurabiyeler olsun. Öncelikle yumurta akına kurabiye hamurumu batırıyorum. Sonra susamlı çörek otlu karışıma ekliyorum hamurumu ve her tarafını susamlı çörek otuna buluyorum. Eğer yumurta akı az gelirse bir yumurta akı daha ekleyip o şekilde bulayabilirsiniz. Hamurumu gördüğünüz gibi her tarafını çevirdim. O şekilde buluyorum.
Gerçekten çok beğeneceğiniz bir tuzlu kurabiye tarifi. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Dilerseniz farklı şekillerde bu tuzlu kurabiye tarifini hazırlayabilirsiniz ama bu şekilde çok şık oluyor. Öncelikle silindir gibi gözükse de daha sonra ortasını kurabiyelerimizin bir çubuk yardımıyla, kürdan yardımıyla bastıralım, ortasını açalım. Piştikten sonra ortası hafifçe açılıyor. Çok güzel bir görüntü oluyor. Uç kısımlarını da parmaklarınızla birazcık sıkarak böyle farklı bir damla görüntüsünde şekil verebilirsiniz. Şimdi en son hepsini çubuk yardımıyla ortasını hafifçe bastırdıktan sonra bahsettiğim uç kısımlarını da göstereceğim. Öncelikle bu şekilde ortasını bastıralım. Kenar kısımlarını da hafifçe iki parmağımızla sıkalım. Çok güzel bir görüntü oluyor bittikten sonra. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 32 adet tuzlu kurabiye elde ettim. Büyükçe bir kurabiye olduğu için 32 adet çıktı. Daha küçük boyutlarda, şekillerde kurabiyeler hazırlarsanız daha fazla tuzlu kurabiye elde edebilirsiniz. Ortasını bir kürdan yardımıyla çizdikten sonra uç kısımlarını da parmaklarımızla hafifçe bastıralım. Bu işlemi tüm kurabiyelerimize yapalım. Kurabiyelerimiz hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 165 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizin üzerleri kızarana kadar pişirelim. Kurabiyelerim pişti. Yakından da gördüğünüz gibi kıyır kıyır çok lezzetli bir kurabiye oldu. Çatal kurabiyeyi severler. Bu tarifi mutlaka yapsın. Farkındaysanız malzeme ölçülerinde şeker oranı tuz oranına göre biraz daha fazla. O yüzden çok farklı lezzette bir tarif oluyor. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Yakından da sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Hem kıyır kıyır hem de çok lezzetli bir tuzlu kurabiye. Bu tarifi denedikten sonra tüm övgüleri kapacağınıza eminim. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayınız. Henüz YouTube kanalıma abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse bildirim zilini lütfen açınız. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.